Birkaç denemeden sonra kediler için uygun boyutta parti şapkası nasıl yapılır bunu buldum. Astarını kartondan yapıyoruz ve renkli kağıtlarla üzerini kaplıyoruz. Bu şapkalar konfor açısından kedilere göre tasarlandı. Gördüğünüz gibi kulaklarının çıkması için 2 tane deliği var. Ayrıca kafasının şu kısmı yay şeklinde geliyor. Yine arka kısmı da yay şeklinde geliyor. Rahatsız olmayacağı güzel bir şapka oldu. Bitirmeden önce buralarını delip bir ip takmalısınız. Çünkü kafasından çıkarabiliyorlar. Şapkanın nasıl yapıldığını size göstermem gerektiğini düşündüm. 2 tane daha şapka yapacağım. Yaparken de şimdi size göstereceğim. A4 kağıdı 29,5 santim. Ama bize 29 santim gerekiyor. Bu yüzden öncelikle 29'un olduğu yeri işaretliyoruz. Tam orta noktasını bulun. 14,5 santim. Daha sonra orta noktadan yukarı doğru 14,5 santim çizin. Gördüğünüz gibi birbirine eşit 2 adet kare elde ettik. Şimdi buradan çapraz çizeceğiz. Bu kısım kullanılmayacak. Bu kısım da kullanılmayacak. Şu 3 parçayı kullanacağız. Bir pergele ihtiyacınız olacak. 14,5 santim uzunluğunda açın ve yarım bir daire çizin. Daha iyi anlaşılması için fazlalığı keseceğim. Şimdi bu parçayı ve bu parçayı 4 eşit parçaya böleceğiz. Göz kararı 4'e bölebilirsiniz ya da cetveli her iki köşeye koyarak orta noktasını bulabilirsiniz. Şimdi bu parçadan bir tane de buraya çizeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tarafta 5, bir tarafta da 4 parça var. Bu parçalara neden ayırdık? Sebebi doğru noktaya kulak açıklığı bırakmanız. Bunda banttan yardım alacağız. Bantın orta kısmı yeterli boyutta oluyor. Şimdi bu ve bunun ortasına denk gelecek. Bandın kalınlığını da mesafe olarak kullanacağız yine. Bandınızın kalınlığının ne kadar olduğunun önemi yok. Sadece bir miktar mesafe bırakmanız gerektiği için ben bu kalınlığı şu uç noktaya koyuyorum. Daha sonra bu çemberin orta noktasından yine göz kararı yapıyorum bunu. Orta noktasına ucunu getiriyorum ve bir çember daha çiziyorum. Sonra bu iki çemberi birleştiriyorum. Şöyle, böyle. Gördüğünüz gibi kedinizin kulağının çıkması için yeterli bir açıklık yaptık. Şimdi aynısını şu tarafa da yapacağız. Yine bu ikisinin orta noktasını bulun. Şimdi şu kısma bir yay çizeceğiz. Bunda pergelden yardım alabilirsiniz. Burada önemli nokta bu ve bu arasında bir yay olmalı. Yani yayınız isterse böyle olsun, isterse böyle olsun. Hiç önemli değil. Sadece bu ve bunun arasında bir yay çizin. Bu kısmı kesiyoruz. Hatta delikleri de kesebilirsiniz. Kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Katlarken şu parçayla şu parçanın üst üste gelmesini istiyoruz. Ama kedimizin ensesini rahatsız etmemesi için burada da bir yay olmasını istiyoruz. Taslak olarak yapıştırıp uygun bir yay çizebilirsiniz. Yayı kulak kısmından değil, kulak dışındaki bütün parçalardan geçecek şekilde kesmelisiniz. Daha sonra bunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi taslağımız tamamlandı. Şimdi bunu kartonun üstüne koyup etrafından ve çemberlerin etrafından çizebilirsiniz. Bu deneme amaçlı yaptım. Bu da videoda yaptım. Kağıdın üstüne koyuyorum ve dikkatlice çiziyorum. Kartonları kestim. Nane için mor, kakule için açık mavi yapmayı planlıyorum. Şimdi bunları yapıştıracağız. Bu şekilde yıldız ve çiçekler yaptım. Şimdi kestiğim bu şekilleri şapkaya yapıştıracağım. Şekilleri yapıştırdık. Çıkardığım şablonu kullanarak kapatma yerini işaretledim. Şimdi bunu yapıştıracağız. Bunda çift taraflı bant kullanacağım.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer izlemediyseniz Nane'nin doğum günü videosuna da bakabilirsiniz. Hoşçakalın.